Ya size gerçekliğin, siz ona baktığınız anda değiştiğini söylesem, bu kulağa bir bilim kurgu filmi gibi geliyor olabilir. Ama modern fizik tam olarak buna benzeyen bir problemle yüzleşti. Çünkü günlük hayatta gerçeklik oldukça basit görünür. Bir fincan masanın üzerindedir. Bir araba tek bir yoldadır. Bir top havaya atıldığında belirli bir yere düşer. Bizim dünyamızda nesneler belirli konumlara sahiptir. Sebepler, sonuçlar doğurur. Her şey anlaşılır görünür. Ama atom altı dünyaya indiğinizde bu düzen çözülmeye başlar. Sanki evren en küçük ölçekte tamamen farklı kurallarla çalışıyormuş gibi. Ve işte bu noktada karşımıza bilim tarihinin en tuhaf deneylerinden biri çıkar. Çift yarık deneyi. Basitliği neredeyse aldatıcıdır. Bir parçacık kaynağı. Önünde iki ince yarık ve arkada bir algılama ekranı. İlk bakışta lise laboratuvarında yapılabilecek kadar sade. Ama sonucu gerçeklik anlayışınızı sarsabilir. Elektronları tek tek gönderelim. Mantık ne der? Her elektron ya sağ yarıktan geçer ya da sol yarıktan. Başka seçenek yok gibi görünür. Bu durumda arkadaki ekranda iki çizgi oluşmalıdır. Çünkü parçacıklar böyle davranır. Ama deneyde olan bu değildir. Ekranda dalga desenleri oluşur. Tıpkı su dalgalarının birbirine çarpıp girişim oluşturması gibi. Bu şu anlama gelir. Elektron yalnızca küçük bir bilye gibi davranmıyor. Bir dalga gibi davranıyor. Ve daha da garibi, sanki aynı anda iki yarıktan da geçiyor. Bir an düşünün. Tek bir elektron. Aynı anda. İki farklı yol. Bu sezgilerimize tamamen ters. Ama asıl gariplik burada başlamıyor. Asıl tuhaflık biz bakmaya karar verdiğimizde başlıyor. Bilim insanları doğal olarak şu soruyu soruyor. Bu elektron gerçekten hangi yarıktan geçti? Bunu görmek için ölçüm cihazları ekleniyor. Ve tam o anda her şey değişiyor. Dalga deseni kayboluyor. Elektron artık sanki klasik bir parçacık gibi davranıyor. Tek bir yarık, tek bir yol, tek bir sonuç. Soru şu: neden? Bir şeyi ölçmeye çalıştığımız anda neden davranışı değişiyor? Evren gerçekten gözlemlendiğinde mi karar veriyor? Bu soru onlarca yıl boyunca fizikçileri rahatsız etti. Ve hala da ediyor. Burada çok önemli bir ayrım var. Bu deney çoğu zaman yanlış anlatılır. Bazıları bunun insan bilincinin gerçekliği değiştirdiği anlamına geldiğini söyler. Ama mesele bu değil. Kuantum fiziğinde sorun insanın bakması değil. Sorun ölçüm. Yani sistemin dış dünyayla etkileşime girmesi. Bir parçacığı ölçmek demek, onu tamamen izole halde bırakmamak demektir. Ve bu etkileşim sistemin davranışını değiştirir. Buna decoherence denir. Ama dürüst olalım. Bu açıklama teknik olarak doğru olsa bile felsefi olarak hala rahatsız edicidir. Çünkü temel soru ortadan kalkmaz. Ölçümden önce ne vardı? Elektron gerçekten belirli bir yerde miydi? Yoksa yalnızca ihtimaller bulutu muydu? İşte burada Einstein devreye girer. Albert Einstein, kuantum fiziğinin başarılarını kabul ediyordu. Ama bu belirsizlik fikrinden hoşlanmıyordu. Ona göre evrenin temelinde düzen olmalıydı. Gizli bir kesinlik. Bu yüzden ünlü sözünü söyledi. Tanrı zar atmaz. Ama Niels Bohr farklı düşünüyordu. Bohr'a göre problem evren değildi. Problem bizim gerçekliği anlama biçimimizdi. Ve fizik dünyasının en büyük tartışmalarından biri başladı. Evren gerçekten belirsiz mi? Yoksa biz henüz eksik mi biliyoruz? Bugün hala bu sorunun yankıları sürüyor. Çünkü kuantum fiziği yalnızca teori değil artık. Kuantum bilgisayarlar geliştiriliyor. Bu makineler klasik bilgisayarlardan farklı düşünmüyor. Farklı fizik kullanıyor. Kuantum iletişim sistemleri geliştiriliyor. Neredeyse kırılması imkansız şifreleme yöntemleri test ediliyor. Yani bu garip deney yalnızca laboratuvarda kalmadı. Teknolojik geleceğimizi şekillendiriyor. Ama işin en büyüleyici tarafı teknoloji bile değil. Asıl mesele şu: gerçekliğin en temel katmanında belirsizlik olabilir. Kesinlik değil, olasılık olabilir. Bizim dünyamız katı görünüyor çünkü büyük ölçeklerde kuantum davranışları ortalamaya dönüşüyor. Ama derinde
Evren çok daha garip olabilir. Belki de gerçeklik biz düşündüğümüz kadar sabit değil. Belki de gördüğümüz dünya. Daha derin bir olasılıklar denizinin yüzeyi. Ve eğer bu doğruysa, şu an bulunduğun oda, dokunduğun masa, ekran, hatta sen, evrenin kesin cevapları değil, seçilmiş olasılıkları olabilir. Bir dahaki sefere çevrene baktığında bunu düşün. Belki de gerçeklik gördüğün kadar kesin değildir. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu: sen bakmadan önce evren henüz kararını vermemiş olabilir.